Hanımlar beyler, sevgili izleyiciler, Single Player TV ekranlarına hoş geldiniz. Bambaşka bir oyunla sizlerle yeniden birlikteyim efendim. Gördüğünüz gibi oyunumuzun ismi What Remains of Edith Finch. Bir trajedi oyunu. Buna bir korku diyemeyiz, gerilim oyunu da diyemeyiz ama bir ailenin aniden sırra kadem basmasıyla ilgili gerçekten oldukça trajik bir yaşam öyküsü. Bu güzel oyunda yeniden sizlerle beraberim. 4K kalitesinde sizlere sunmaya çalışacağım sevgili izleyiciler. Toplam oynanış saati yaklaşık 2 veya 2,5 saat sürebilir. Hadi o halde başlayalım. Bu güzel hanımefendi ki zaten ilerleyen zamanlarda yüzünü de göreceğiz oyun içerisinde. Adı Edith Finch. Baş kahramanımız. Çiçekleri ve günlüğüyle huzurlarınızda. Keyifli seyirler dilemeden önce yiyeceğinizi, içeceğinizi vesaire hoşunuza giden ne varsa hazır etmenizi tavsiye ediyorum. Hadi o halde başlayalım. Keyifli seyirler. Buyursunlar. Kitabımızın, daha doğrusu günlüğümüzün sayfalarını açalım. Finch ailesinden geriye kalan tek kişi olan Edith, bakalım ailesinin başına gelen bu trajik öyküyle ilgili neler öğrenecek? Bunu hep birlikte bu macerada göreceğiz. Hadi bakalım. Grafikler oldukça başarılı gördüğünüz gibi. Şu karşıda gördüğünüz Harry Potter'dan da hatırlayacağınız Weasley'lerin evine benziyor. Oyun Türkçe altyazı olduğu için herhangi bir tercüme zaruriyetimiz de olmayacak. Gayet iyi. Yalnız altyazılar bundan fazla büyümüyor. Baştan hatırlatmak istiyorum değerli izleyiciler. Şimdi bu bizim posta kutumuz. Gördüğünüz gibi evin minyatürünü güzel bir posta kutusu haline getirmişler. Çok güzel olmuş. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Şimdi kahramanımız Edith der ki, ben bu evde yaşadığım süre zarfı içerisinde bazı odalara bile girmediğim oldu. Erkek kardeşi Lewis'in cenazesinden beri de buraya dönmediğini belirtiyor aynı zamanda. Yaklaşık 7 yıl gibi bir süre geçmiş, bir trajedi yaşanmış ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Annesi zamanında Edith'e bir tane anahtar bırakmış. Bu da Finch'es. Finch'lere gider. Güzel bir orman yolundan geçiyoruz. Kurbağa sesleri, böcekler vesaire. Gayet şık bir orman yolu havası verilmiş. Oldukça güzel ve keyifli. Bu yolu kimsenin uzun zamandır kullanmamasına rağmen toynak izlerinin oluşu biraz gizemli. Çünkü 7 yıldır buraya kimse gelip gitmemiş ve toynak izlerinin sahibini de görmüş olduk. Bir geyik. Kaçmasaydın belki evde yemek yoktur, pişirir yerdik. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Bazen miras da olsa gidip bir bakmak lazım ama. Basket potamız da var. Şöyle bir kapımız var, eski model. Bakalım. Açtığımız zaman. Oyunun karanlık aydınlık ayarlarını, parlaklık ayarlarını daha doğrusu. Oyun içerisindeyken gerektiği takdirde yaparım. Çünkü şu karede bana biraz karanlık gibi gözüktü ama tabii ilerleyen dakikalarda ne olacağını görürüz. Ona göre hareket edelim derim. Gerçekten oldukça üst düzey kaliteli. Senaryoya sahip bir oyundur. O yüzden de sıkılıp izleyeceğiniz bir zamanda değil. Daha böyle trajedi dizilerini, filmlerini seven kişilere doğrudan hitap edebilecek ve kendinizi o modda hissettiğiniz bir anda baştan aşağı izlemenizi tavsiye ederim. Kayıp ilanları. Zannedersem kim bu? Milton Finch. Herhalde kuzenimiz. Yani bilmiyorum kim olduğunu. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Evet, evin rahatsız edici bir atmosferi olduğuna ben de inandım. Şurada bir şey var. Ha, yok. Parladı bir an. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Kayıp ilanları her yerde. I hoped the key might unlock the front door. It didn't.
Anahtar buraya ait değilmiş. Peki. Şuraya bir bakalım. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Evimizin içini posta telgraf kutusundan görmüş olduk. Şimdi nasıl içeriye gireceğimize bakalım. Oldukça şık, şirin bir yer ya. Garaj kapısı. Ne diyorlardı buna? Çin işi rüzgar gülü mü? Japon işi mi? Öyle bir şey. Evcil hayvan girişi var burada bir tane. Bir de anahtar var da. Ha. İyi, ufak tefek biri izlemek ki. Bak buradan geçebildik. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. Tam tahmin ettiğim gibi elektrik yok. Burası da biraz şeyi andırıyor. O Amerikan korku filmlerinde falan hep böyle derin dondurucu olur ya garajlarda. Kestikleri cesetleri falan koyarlar onun gibi. Zaten burada da gerekli alet edevat da var. Neyse biz devam edelim. Burada çok bakılacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Fotoğrafta gördüğünüz küçük hanımefendi şu andaki kahramanımız Edith. Sol taraftaki Dawn annemiz Eddie. Büyük annemiz Lewis ise vefat eden erkek kardeş. In Loving Memory of Lewis Finch. Kendisinin ölümüyle alakalı yayınlanmış bir ilan. Pardon. 1988 yılının 27 aralığında doğmuş. Kasım 21 2010'da da hayatını kaybetmiş. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Evet, Çin yemeklerinin sipariş verildiği bir lokantanın broşürü ve yenilmiş Çin yemeklerinin boş kutuları. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Çalıştığı konserve fabrikasından somon balığı getiriyor. Kedi hariç herkes memnuniyetsiz. Haklı olarak kedi hayır der mi abi? The table was still a wreck from the night we left. It was like my mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Şimdi buralarda ipucu toplayabileceğimiz bir şey var mı? Şimdi Edith'in buraya gelmesindeki maksat yalnızca bu evin kendisine miras kalmış olması Nothing in değil. the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile Hayattaki with too many sahip teeth. olduğu tüm insanların bir anda Even the fireplace had a gitmesindeki story. gizemi araştırıyor. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Küçük hanımefendi kimmiş? Öğreneceğiz. Bunlardan bende de vardı bir ara. Ne oldu acaba? Buradan açamam. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Maalesef anahtar burayı da açmadı. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Barbara Finch mi? Bir oyundan hatırlıyorum sanki ben burayı ama. Dur bakalım. Bir cello ve bir keman. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Annem çok iyi biri. Kardeşi. Milton da kardeşiymiş. Anladım, küçük kardeşi. Büyüğü de Lewis. Pekala. Kötü bir tecrübe tabii ki de. Bu kapıları niye bu kadar mühürlemişler ya? Kenarına köpük falan çekmişler. Bayağı. Yani burayı mühürlemişler. Şöyle bir gezelim bakalım. Burası neresi? Geldiğimiz mutfak. Tamam. Bodrum kata inemiyoruz.
Burası herhalde oturma odası. Yukarıda bir yer var. Güzel. Şöyle bir daha bir gezelim. Ondan sonra merdivenlerden yukarı çıkacağız. Hadi bakalım. Pek bir şey yok gibi. Tamam. Ne yapalım? Yoksa yok. Şimdi ne kadar çok fotoğraf var evde. Bayağı geniş bir aileyiz anlaşılan. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Bu ne? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Şurada bir Lewis told me there were şey var secret da. passages, but I never believed him. Öncelikli olarak evi bir gezelim diyorum ben. Buradaki kapıyı da mühürlemişler. Erkek kardeşinin, daha doğrusu abisinin ölümünden sonra annesi yatak odalarını My friend Bigfoot Barbara Whenever Finch. people ask me about my family, Bu fotoğrafı the first thing they unutmayın. always Bir wanna oyunda know daha about is göstereceğim, Barbara. hatırladım. Bir oyunda daha bu fotoğrafı size göstereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın unutmayın. Şunu bir fotoğrafını çekin yani zihninizde. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Oo, çatı arasında kilitlenmiş. Peki. Barbara'nın odası aynı şekilde mühürlü. Edie's father Odin built the original house. Ha, büyük annemizin babası büyük dedemiz bu bizim. Anladım. Edie bizim büyük annemiz. Bu kablo nereye gidiyor? Ha. Peki. Tamam. Şuraya da bir bakalım. O. Bütün kapılar mühürlü. Aman ne güzel. Nereden başlayacağız araştırmaya abi? Hadi bakalım. Heh. Hadi bakalım. Bu kilit burayı açsın artık ya. Ha şöyle ya. Hadi bakalım. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Oh yeah. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Çok enteresan bir gizli geçit. Çok enteresan Reading bir this, gizli geçit. maybe it sounds like I had a plan, Çok iyiymiş but ya. I had no idea what was behind that door. Muhtemelen mühürlü kapılardan bir tanesine bu şekilde girmeyi Just like başardık. I had Bakalım ne no olacak. idea where all this was gonna lead. Molly. Kapısı kilitliydi. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Bir tane hamster kafesi mi bu? Öyle bir şey. Şeker kutusu kabak şeklinde. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Pembe pembe ne güzel yapmışlar çocuk odasını. Bayıldım. Çok güzel. Şimdi bakalım. Burada kırık bir deniz yıldızı var. Bir günlük var. 1937-1947, 10 yaşında. I got the sense Edie had spent a lot of time here Demek ki before şu my mom sealed the fotoğraftaki Molly. doors. Günlüğü bir kolaçan edelim. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Gerbil herhalde bizim hamsterımız. Ona koyduğumuz havucu yedik ya. Çok acıkmış. Mom, can I come out now? Şu anda Molly'yi oynuyoruz. Onun anılarındayız, hatıralarındayız. Dur bakalım.
My Halloween candy was all gone. He. Bak şeker kutusuymuş bu, doğru görmüşüm. Aferin bana. I kept eating and eating. Doğru söyleyin. Bunu çocukken yaptınız değil mi? Bak doğru söyleyin. Diş macunu yemek bütün çocukların adetidir. Valla ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben yaptım. Hem de çok yaptım. Çok severdim. Özellikle de o jel görünümlü mavi signal diş fırçaları var. Diş macunları vardı. Fırça diyorum. Macunları çok lezzetli oluyordu ya. Valla. Bayılıyordum ben I onlara. ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. Bu ne? Aa, balığımız var. Ne güzel. Ne yapalım, I balığı mı? thought about eating Christopher, but I held back. It was a barn swallow going back to her nest. Hadi yerine bırakalım. Yazık. Yaşasın. Pencereye doğru. I reached Kuşu out for yakalayalım her, diyelim. and suddenly, I was a cat. Nasıl yani? Yakalarım. I tried to be quiet, but the bird was really Nereye gitti? scared. Bak ya. Hop, yine kaçtı. Mom and Dad didn't even look at me. Anne baba. Kuş nerede? Şuradan bir gidelim bakalım. Kuş nerede? Aha, aha. Hop. Yine kaçtı. Yine kaçtı. Abi biz bunu yakalayabilecek miyiz ya? I jumped and I almost got her. Allah Allah. Nereye gitti o? Ha, gördüm. Sandalyenin tepesine mi çıkacağız? Ne yapacağız? I could tell she was getting really tired. Oho. Now I gitti, was nereye up in the kondu? big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ha, şimdi yakaladım abi seni. I gobbled her up, Hop. Lan. and suddenly Ha, I was an öldü owl. zannettim. Birden First, baykuş all olmuş. I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Niye öyle bir şey yaptık ki biz? Çocukların hayal dünyası çok acayip ya. İnanılmaz şeyleri hayal ediyorlar yani. Ne yapacağım ben şimdi? Uçuyorum. Oo, vallahi güzel. Rabbits. O ne? Rabbit. Tavşanlar. Hop. Sanırım boşa gitti. Ama bu sefer geleceğim. İşte bu kadar. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. Yok artık. I Ya. swallowed him up, Bütün yuttuk. and I didn't chew one bit. Hayırlısı. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. Ha, anne tavşan. Nerede o? Dal 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 dal. Yakaladım. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Nasıl
Nasıl ya? O nasıl bir hayal gücü? Karadaki köpek balığı. Ne yapacağız? Karada köpek balığıyla mı gideceğiz? Denize mi ulaşmaya çalışıyoruz? Ne? Anlamadım ki ben. I rolled off the cliff and into the ocean. Allah ulaştık. Güzel. Now I was hungrier than ever. Bu küçük hanımefendi bayağı aç. Önümüzde de bir şey yüzüyor. O neymiş ki? I Fok. wanted fat, juicy seals. Kaptım. I tore off her Yüzgecini foot kopardı. and it tasted Oo, really good. vahşiyiz de biraz. Şiddete de meyilimiz var yani. Ne oldu şimdi? O kanıyor. Grabbed on tight. When I was so Şimdi yakaladık ama. I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. O ne lan? Sürüngen bir şey olur ama anlamları var. Kafası nerede bunun? Dev bir solucana dönüştü Now I de. was a monster and I smelled people everywhere. İnsan kokusu alıyormuş. Hadi bakalım. Müzik sesi varsa insan da vardır yani. But I moved real Ne quiet. yapacağız? İnsan mı yiyeceğiz? Aha. Deneyelim. Yedik. Yeniyormuş demek ki. Yani kendi türümü yediğim için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. I wanted to stop, but also I didn't. Müzik nereden geliyor ya böyle? Biri daha var. Ve kafası da çok güzel. Nasıl ya? Oğlum bak telif melif yiyeceğiz. Kapatın şu müziği ya. Aha orada biri daha var. Onu da yiyeceğim. Bozdum kendimi ya. Yiyeceğim, önüne gelen yiyeceğim. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Nereye gidiyoruz biz ya? Allah Allah. Dur bakalım. Kamera I got açıları falan closer on and numara closer. yalnız. Şurada bir ışık var, ışığa gidelim. Molly'nin yatağı. Şu anda bu odadayız biz ama günümüzde. Şu anda burası Molly'nin hayal dünyası. All Onun my geçmişinde stomach işte started growling. hayal ettikleri, efendime söyleyeyim işte günlüğüne yazdıkları vesaire. And suddenly, I was Bütün me again. yani I held hayatını my breath kaybetmiş for a olan long time. akrabalarımızın, aile mensuplarımızın başına neler geldiğine dair bilgi sahibi olacağımız It's not going to wait much longer. ve notları alacağımız serüven başladı. I will be delicious. Çocuk haklı işte. Kendini çok lezzetli olacağını düşünüyor.
Evet, Molly Finch'in hikayesi de böyleymiş demek ki. Evet. 10 yaşında bir küçük kız. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Soy ağacında işaretledik Molly'nin yerini. Yukarıdaki Edith şu anda oynadığımız karakterimiz. Evet. Molly. Cici de bir kız. Oyun kayıt altına aldı. Hadi bakalım. İyi de biz bam gün çıktık. Bir bakaydık ya. Geri dönemiyor muyuz? Yapma be. This will be obvious later, Anladım. but my mom never Yani bu told me any of these anılardaki stories. yaptıklarımızla ilgili olarak And you would biraz da have, but fikir Mom sahibi didn't like oluyoruz. bringing Hani up the past. işte geçeceğimiz, gideceğimiz So, yer var mı when we derken. adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Niye açmadı? Heh. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Burası büyük annemizin odası. Oksijen tüpü falan var burada. Demek ki oksijen yetersizliği, rahatsızlığı varmış. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been Finch famous ailesi throughout Norway for their 500 yıl fortune. boyunca Norveç'te and servetleriyle misfortune. ünlüydüler, talihsizlikleriyle de. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Odin Johan. Finch, aile lanetinin son kurbanlarını toprağa verirken, bu fotoğrafta. Karısı Ingeborg ve yeni doğmuş evladı Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family 7 Ocak and his house, 1937'de hoping to laneti leave the geride curse bırakmayı behind. umarak ailesiyle ve eviyle birlikte denize yelken açtı. Bu arada evi de mobil, gördüğünüz gibi yani evini de deniz üzerinden But taşıyor. 40-foot waves off the coast of Washington Ancak Washington house kıyılarındaki and Odin 12 to the metrelik bottom of the dalgalar sea. evi ve Odin'i denizin dibine gönderdi. Odin's daughter Edie, with husband Sven Odin'in and baby kızı Molly, Edie yani büyük step annemiz, ashore eşi in their new Sven ve home, pardon Orcas küçük Island. bebekleri Molly ile karaya çıktılar. Yeni evleri Orcas adasına. Yani Molly bizim aslında akrabamız, hem de neyimiz oluyor? Büyük anne, teyzemiz oluyor. Odin Finch is the first to be buried in the new Odin family Finch yeni aile cemetery. mezarlığına gömülen ilk kişi. Yani büyük His daughter dedemiz. Edie is already dreaming of a new Finch house. Kızı Edie çoktan yeni bir Finch evi hayal etmeye başlamıştı bile. Yani böyle. Pardon. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odin'i de çizdik. Güzel. Hoş oldu. Odin 1880-1937. Yani 57 yaşındaymış öldüğünde. Mysteries of Death and Thereafter. Odin Finch joining majority. Büyük dedemiz Odin Finch. Hadi. Buradan çıkış yok. Sven ve Edie. Burası büyük annemizin odası. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Enteresan. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith Jr. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. Bu ne? One Yedi. summer, they Edie evacuated the gitmiyor. island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. O nasıl bir şey ya? Pembe şaki koymuşlar zemine. Çok iyi. Kurbağa. Saç fırçası, gözlük vesaire. Ev bırakıldığı gibi duruyor. Şurada bir şey var. He. Bu kitabı açar mı anahtar? Adamsın. There's a secret in this bathroom. There's a secret in this bedroom.
It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Çok iyi ya. Geriye bakamadık yani. Şu kapı açılıyor muydu mesela? Ha, geriye dönebiliyoruz. Güzel. İyi iyi. Şuraya bir bakayım ondan sonra. Merak et. Keşke etmeseymişim. Köpükle burayı da mühürlemiştim. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Enteresan. Neyse. Şuradan bir gidelim bakalım. Nereye varacağız? Fotoğrafların tab edildiği bir yere benziyor burası. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Yaşı genç olan kardeşlerim bilmeyebilir. Onlara kısa bir bilgi vereyim. Evvelden fotoğraf stüdyolarında, atölyelerinde filmlerden çıkan fotoğrafları kırmızı ışık altında kapalı, karanlık odalarda böyle tab ederlerdi. Bir sıvının içerisine koyarlardı ve fotoğrafı böyle baskılarlardı. Şimdiki gibi teknoloji yaygın değildi. Bundan 20 sene önce bu sistem hala vardı ama artık ne yazık ki yerini dijitale bıraktı. From the paintings on the wall, it was Güzel clear my brother zamanlarda Milton had been here before me. ben yine olmasından yanayım. Retro şeyleri seviyorum. Kayıt altına aldı oyun. Tamam. Captured, yakalanmış. I knew Grandpa Sam had a twin. Burası kimin odası? Calvin, Sam. Peki. Command Center. He, bu gençler uzay seviyor. Oo. Komuta merkezi de burası mı yoksa? Çok güzel. Bayılıyorum. Fort Calvin. Fort Sam. Sam limanı, Calvin limanı. Güzel. Şu kontrol And that he odasına never talked about him. bir bakalım ya. Gerçi buradan da bir yere çıkış var ama yok, şuraya gideceğim önce. The Command Center. Komuta merkezine bir gidelim bakalım. I guess my Neymiş? grandpa didn't like history any more than my mom did. O da ne? Hikayede burada mı bulduk? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Aa, My sol brother said ayağımızı he'd die kırmışız. before he ate another mushroom. And he did. Sem'in At Barbara's geçmişindeyiz funeral, şu anda. we Onun swore hatıralarındayız. we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam, Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. İnşallah bu ağaç yeterince sağlamdır. Çünkü ailemiz talihsizlikleriyle önce. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Gitgide hızlandık ve yükseliyoruz. I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Oo, inanılmaz yükseldik. Takla atacağız şimdi ha. Yükseklik korkusu olan biri için yapmayın böyle şeyler. Aha, aha. Eyvah, eyvah, eyvah. Durduramıyorum. The day he made up his mind to fly. And he did. Demek ki Sem'in acı kaybı böyle olmuş.
Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember Calvin'miş, trying to do the özür dilerim. exact same thing. Bu Calvin'in hikayesiymiş. Düzeltiyorum, Sam diyordum. Calvin 1950-1961 11 yaşında hayata gözlerini yummuş. Uzay tutkunuymuş ama ne yazık ki artık hayatta değil. Geçmişteki soy bağlarındaki kişilerin başlarına gelen olayları araştırıyor ve böylelikle nasıl bir trajediyle son bulduklarını öğreniyor karakterimiz. Şimdi Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 tarafa and geçebiliyor never muyuz ya? set foot in the room again. şurada da bir yer var gibi. Oraya gidemiyor muyum? Nasıl ya? Aha. Vay. Çok iyi. Çok iyi. Ne yapıyoruz bunu abi? Vay. Abi ev değil. Hani gizemler şehri. Yani bu nasıl bir ev ya? Siz nasıl bir ev inşa ettiniz abicim? Vay. 10 numara bak. Şuradan geldik. Şuradan yeni bir yer açtık. Calvin. Sam de asker olmayı istiyormuş. Hayat. Hadi bakalım. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Buradan nereye gidiyor? Buradan nereye gidiyor? Ha, buradan bir kestirme açıyoruz sanırım. Evet. Aynen. Barbara Finch posterinin olduğu yere çıktı. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Barbara'nın odası. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Arkadaşım koca ayak. Çok merak edilen Barbara'nın odası. Tabi dışarıdan mühürlü olduğu için gördüğünüz gibi köpüklerle sıvanmış. O sayede kapatılmış. Ama niye bu kadar böyle? Yani bunlara gerek duyulmuş onu bilmiyoruz. Küçük bir oyuncu galiba bu Barbara. Çocuk oyuncular oluyor ya. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Barbara 1944 1960 16 yaşında. Çok erken ölmüş. Dreadful Stories. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Balkabağı adam mı bu? Kim? Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled.
Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Çizgi romanın içinde kim? Rick? Vallahi çaktım ağzına. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, Bir şey I'm oldu. coming up. But if this is a trick, you're dead, Walter. Tuhaf şeyler oluyor yalnız yani.
was coming from inside the house. Aha. 2 kişi birden. Oh dear. The monsters had come to surprise her. Bunu tahmin etmemiş. Gerçekten tahmin etmemiştim bunu. Çok iyi ya. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Sürpriz değilmiş. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Cinayete kurban gitmiş. Üstelik de hatıra olarak kulağını kesmişler, bırakmışlar. Üzücü. Zaten oyunun başında da söylediğim gibi ailenin başından geçen ciddi trajik. Trajedik ne? Mutlu yıllar Barbara. Yani en azından öyleymiş. Vay be. Yani şimdi biz basement'a ineceğiz, Bodrum'a ineceğiz. Anahtarı da nasıl alacağımızı bulduk. Pekala. O zaman bu kapının açılma ihtimali 0. Hadi bakalım. Kendimize bir kısa yol I açtık guess ya now I şurada. know why Mom didn't like me playing with the music box. Şimdi şuradan açtığımız kısa yolu kullanarak aşağıdaki müzik kutusundan hemen gerekli anahtarımızı alalım. Hava kararıyor galiba. Işıklar azalmaya başladı. Vay arkadaş ya. Çok iyi fikir ama. Hop. İşte bu kadar. Mükemmel bir zeka. Çok başarılı. Tabii daha yukarıda açılmayan bir dünya oda var. Şu sigorta kutusu açılmıyor mu ya? Eve bir elektrik vereydik ya. Karanlıkta da olmaz ki. Temizlik malzemeleri vesaire. Bu acaba işte Edith'in kendi şeyi mi? Bebek arabası mı? Evet. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Barbara'nın babasının elini kaptırdığı testere ve çalışma atölyesi. Buradan bir şey olmuyor mu ya? Yapma be. Kayık yapmış. Wow, kano yapmış hatta. Kayık da değil. Kütüklerden. Ha, burada Sven yapıyormuş. Tabii. Herkesin odasında bu kütüklere çizilmiş resimleri var. Portreleri var. Tamam, burada yapılıyormuş bu iş. Anlaşıldı. Güzel. Olay, hikaye birbirini çok güzel bağlıyor. Mantıklı. Çok hoşuma gitti oyun. Yani oldukça başarılı gerçekten. Bazı oyunlar vardır zaman kaybıdır ya. Asla değil.
carrying Net olarak packages. söylüyorum, yaklaşık yarım saat 40 dakikadır oynuyoruz ve ben bir zaman kaybı olduğunu asla düşünmüyorum. I thought maybe she was hiding presents. Mesela bugüne kadar kanalımda oynadığım oyunlar arasında It hiç mi turned out yoktu she was hayal hiding a lot more kırıklığı? than Vardı that. arkadaşlar. Onları konuşacağız. Oo. İyi, hoş, güzel de. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got Ya as ne far güzel away as he pembe could. tuvaletlerden biz ne ara geldik böyle mahzenlere, bilmem nerelere, tünellere. If there's a pattern in all O these ne la? stories, Ziraat ilaçları. Anam. Mısır gevrekleri. Burası şey, ne diyorlar ona ya? Adı aklıma gelmedi, durun söyleyeceğim. Aklıma geldi. I think it's that none of us has gotten very far. Çok karanlık ama ya. Bir el feneri falan mı versen? He? O ne? Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. O ne be? I always expected to be dead Ekşi tomorrow. yumurta mı o? But if you wait long enough, you get used to anything. Nasıl ya? Bu böyle mal gibi Even a oturup monster on the konserve other mi side of yiyor? the door starts to feel normal. Hayırdır abiciğim, senin olayın ne la? Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. Zahmet I'm oldu. done waiting. Toto'yu kaldır ya. I Mal have gibi to oturuyor. leave. Well, I still can. Burada kapak gibi bir şey var. El feneri ver, el feneri. Hey. O ne lan? Oho, bir dakika ya. Bu evin daha ne kadar aşağısı var? Abi neden şu gerilim oyunlarında ekseriyetli ev içinden ev çıkıyor arkadaş? Yeter ya. Her seferinde de aklımızı almayı I know it's başarıyorlar out da. there somewhere. Whatever killed O Barbara canavar varsa bak peşin söyle ha. and Molly. And Calvin. Maybe this is all a mistake. Oha. Koca balyozu kaptıracağım. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, Çok enteresan. Gerçekten Or çok a büyük bir month. gizem var ortada ama or a single emin olun week. hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey I'd be bilmiyorum. happy with one new day. Oynayacağız, göreceğiz. I can already imagine the sun on my face.
Sakın intihar etti deme. 1952 2005. Walter died when I 53 was 6. yaşında. I can't believe my mom never told me he was down here. Daha Milton var, Lewis var. Sanjay mı? Bakayım. Hop hop, dur kapatma be bacım. I'm sure my mom was trying to protect me. Ha, buradan nereye gidileceğini. O fotoğraf mı? Ya dışarısı böyle değildir herhalde. Yok canım. Enteresan. Tamam. Walter bu beyefendi. Amcam ya. Erken çökmüşler ama yani 53 yaşında o sakal, o saçlar falan öyle bembeyaz. Hadi bakalım. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Bak buralara bile kitaplar koymuş. Okumayı da seviyormuş adam. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Şimdi şurayı I don't kırmıştı want to make çıkmıştı. the same mistakes she made. Bu ne? Çöplük mü burası? Allah Allah. Mısır gevrekleri. Bakalım. Trying to bury something that's still alive. Hala hayatta olan bir şeyi canlı canlı gömmeye çalışmak. Now that there's only one of us left. Or maybe two. Evet, hava karardı. I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Walter. Yıkılmış. Şuradan bir gidiş var. Bakalım. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Sensörlü müymüş bunlar? Ben geçerken yanmaya başladı hepsi. And the history you're a part of. Ne kadar güzel ya. Oh. Sahile de geldik. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. İskele yıkılmış. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible.
Döndük dolaştık, evin arka tarafına mı geldik? Buralarda giriş falan var mı acaba? O mühürlü odalardan bir tanesine daha girsek baksak. I Bir think sırrı daha we've been çözsek. surrounded by death for Mesela. so long we've just gotten used to Birinin it. bisikleti duruyor burada. Ya şunu alamıyor muyum? What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Mezarlık. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and Lucy, 2 had Daisy, been my fault. Dörpi, Çörpi, Börpi, Förpi, Lörpi. O ne ya? Ölmüş hayvanların şeyleri. Bailey. Oo. Kurbağa mı? Shadow, Oliver, Bob, Christopher, Shadzi, Charlie, Tucker, Coco, Zoo. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Bunlar da aile üyeleri. Molly, Calvin, Sven, Edie, Walter, Barbara. Şu ana kadar gördüğümüz, hikayelerine tanık olduğumuz bütün akrabalarımız, bizden önce ölmüş büyüklerimiz. Molly, Calvin, Sven babası, Sven Barbara'nın babası, Edie büyük annemiz, Walter ve Barbara. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Büyük büyük dedemiz Odin. Edie said she dreamed about the old house every night. Burası herhalde ailesinin battığı yer mi? Hani evleri seyyar ya. Evet. Batık evin çatısına çıkarak ufka bakıyor. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just Sam. trying to do better. Gregory, Gus. Sam'i gördük ama nasıl She lost öldüğüne 2 dair of her bir fikrimiz brothers, yok. just like I did. I get why she tried so hard to Milton. protect us. Edith'in erkek kardeşi. We never küçük found kardeşi. Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Cesedini hiçbir zaman bulamamışlar. Sanjay Kumar. Bu kim? Öğreneceğiz. Edith Finch. Abimiz. Gerçekten trajik bir öykü. Neden yitip gittiklerine dair There's so many things I wish I could ask my mom now. henüz benim bir bilgim ya da fikrim Part of yok. me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Ağaçtan ev mi? Çıkalım bakalım. Çardak mı yapmışlar ağacın tepesine? Vallahi öyle. But looking back on it now, Ha, bu kedi olup da kuşu kovaladığımız yer. Güzel. if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Düşmeyiz değil mi?
I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Sam, Kelvin'in ikizi ya da kardeşi. Ki ben ikiz diye gördüm ama fotoğraflarda. Ay, hayal ettiği gibi asker olmuş. Trajik. Bence oraya hemen girme. Şurada bir şey var çünkü odaya bakacağım önce. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Eceliyle ölmüş Sam. Bakalım neymiş bunun olayı. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. I'm over here, Dad. Just need to get a shot of you, Dawn, then we can hit the road. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Neyin fotoğrafını çekeceğiz? You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Ne ya? Kütük. Allah Allah. Oo, çok güzel bir kamp alanı var. Küçük bir ada. Kuşlar çok güzel. Aw. Allah Allah. Başka neyin fotoğrafını çekeceğiz ki? Ne var? Definitely Etrafta. should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? To tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa's Fen taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere.
I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Mesela? Let's see. Maybe. Enteresan bir şey arıyorum. What was it? Could have been. Dad! Good eyes, Don. Aha. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about Dad! Hayda! Yok böyle bir talihsizlik. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Vay be. Evet, Sem'in de hikayesi böyleymiş. Enteresan. Bu o geyik mi? Burada bir şey yok. Tavan arası mı burası, ne? Ya oğlum bu jeneratörse falan çalıştırın ha, karanlıkta beni yürütüyorsunuz ya. Olmaz ki, ayıp yani. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Bu ne? Hı? Oyuncak bir şey mi? Finch kontrol. Oyuncak. Gregory. Başka bir küçük çocuğun odasına daha geldik. Hadi bakalım. Aa, bebek. Boşanma evrakları. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Boğuldu deme.
sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Çok acı bir hikaye. Çok acı bir hikaye. Şimdi Lewis, Milton, Gus, Sven, Edie, Ingeborg. Çok az kişi kaldı. Hakkında öğrenmemiz gereken şeyler olan çok az kişi kaldı. Yalnız an itibariyle bu beni biraz üzdü ya. Çok küçük. Yazık. Yapacak bir şey yok. I can't imagine my mom ever writing poetry, and Goose. yet Down. Goose. Buradan. Dur abi, şu Goose'un hikayesini de bir öğrenelim bakalım ne olmuş. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Her zaman düğünün kötü. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day Ha, my uçurtma brother said with seviyoruz. teenage disregard Anladım. that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Totem mi o? Kızılderili totemine benziyor. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Burada yazıları I tried to talk baş him out of aşağı it, ediyoruz. but though he'd Anlaşıldı. never met her. We don't need a stepmom, were the words that I I now pronounce you husband and wife. Cici anneye ihtiyacım yok demesi hala kulaklarımda. Babası ikinci bir evlilik daha yapacak galiba. Ondan rahatsız. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Oh yeah, baby. Yeah bitch. Aldın mı cevabını babalık? Akıllı olacaksın. The wind Ergen picked up, triplerine and hazırlıklı panicked olacaksın. geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Çadırın içine girmek. Sakın yıldırım düştü deme yani. Yok artık yani. Tamam talihsizlik de yani bu talihsizlik değil mi? Başka bir şey bunun adı da söyleyemeyeceğim ben. Bu ne ya? Yıldırım düşmez herhalde yani. Bu kadar da değil.
rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Umarım öyle olmuştur. Ne oluyor be? I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Ya. yaşında ölmüş. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Evet. Gus. Benim deyimimle Gus. Bu çocuk. Uçutmasındadır ya. Şimdi şuradan bir yukarıya tırmanma şeyi gördüm. Hadi bakalım. My mom moved up to the loft after her brothers died. Buraya bir platform yapmışlar da bakalım nereye çıkacak. At the time, it was as far away as she could get. Aa, çok şık. Gus, yanındaki kim? Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Tanımıyorum. Neyse, devam. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Ha, hem yukarıya gidiş var hem aşağı mı gidiş var? Yok, aşağı gidiş yok. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Down. I'm sure Edie was happy to have her Mailden. back. Lewis. Edith. Mint. Thyme. Sage. Basil. Nane. Kekik. Onları ekmişler And buraya. to see kids in the house again. Down. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost O özel normal. öğretmen falan çağırıyorlarmış. Zengin bir aileden geldiklerini söylemişti zaten. Evet, evet, But evet, it evet, didn't evet, last. evet. İnançlı bir aile zannedersem. Aç falan filan. Finch. The beginning of the end was Milton's 10th Ne oluyor ya? birthday. When Edie Bazı gave him sahnelerde a böyle castle. aniden geriliyorsunuz ha. Geriyor yani. Şakası yok. Hiç etrafından dolaşmak şuradan. Bu kadar basit. Hadi. Kapı mühürlü olsa ne olacak? Camdan giriyoruz. O maketler falan güzel ha. Vallahi başarılı. Ben beğendim. Bu kim be? Emmi? Tanımıyorum. Bu kimse en ballıları bu çok güzel yerde yaşıyor. Milton. Erkek kardeşi Edith'in.
92. Gördüğünüz gibi kütüklerin üzerine yapıyorlar hep böyle fotoğrafları, portrelerini. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Çok iyi ya. I was 4 when Milton disappeared. 4 yaşındaymış Edith, Milton ortadan kaybolduğunda. Milton da 6 yaşındaymış. Vay be. Bakayım, 1992, 2003. Evet, 11 yaşında, 6 yaş. Ne? 6 yaşında mı kaybolmuş? Öyle bir şey demişti ama orayı kaçırdım. Evet, şimdi devam. Bakalım daha ne sırlar çıkacak. Gerçekten talihsiz bir aile. Gerçekten büyük talihsizlik. Yapacak bir şey yok. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Hayat. Bir şey diyemeyiz. Hep mühürlemişler kapıları, camları. Hadi bakalım. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Şuradaki iskeleden gelmiştik. Karşıdaki yer ne ya? Batık ev. Oraya gidebilecek miyiz acaba? Merak ediyorum oraya da. Buradan giriş yok. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Wow. Çok güzel manzara be. Dolunay da çıkmış. Vay 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 abi, 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Hadi bakalım. Teknenin içerisinde kim yaşıyormuş daha? Bakacağız. Louis's room smelled very, very familiar. Abisi Louis. That part of him lived on. Burası çıkış. Nargilesi de var. Oo, tam keyifçi bu. Çok güzelmiş ama. Hatta az öncekinden bile güzelmiş. O ne? Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about.
when something moved. Bats. And toads. And things that had not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Aynı anda hem balıkların kafasını But he kesiyorum found something more. hem de sol taraftaki karakteri yönlendiriyorum. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Arıyor gibi atladı, bayrağı They begged kaldırdı. him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Lewis Topia'dan ayrılıyor. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home Minneapolis. from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a
Beautiful prince. Beautiful Prince. Güzel prens. The prince Yakışıklı. was on his own quest for Sinister Serpents'e geliyor. sinister serpents. He followed the sound of his electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Uyuşturucu bağımlısı olduğu için kafa But he was so milyon proud of having hayallerle. created it. O ne? In his own eyes, he'd become something Çok greater güzel than a yapmışlar king. ama ya. Geçişler falan. Harika. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ha, Lewis'e geçtik. Yahu neydi o ya? Bir saattir balık doğura bilmem ne. Ay yoruldum. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Finch. Ha, kendisi. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Bu bölümü çok başarılı yapmışlar yalnız. Bu flashback efsane. Vay be. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Telif yemeyiz inşallah. Şimdi tempo tutuyoruz da. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Yapacak bir şey kalmıştı. O da tacı mı takmak ne? Ay, açılın lan. Taç benim olacak. Giyotin mi lan o? Benzemiyor da değil ha. Allah'ıma giyotin.
rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Yani söyleyecek kelime bulamadım ya. Muhtemelen onu balıkların kafalarını koparan bir makineye verdi kafayı. Balık yerine kendi kafasını kopardı. Acıklı. Ay be. Arkadaşlar şu ışığımı bir çözüp geliyorum. Evet, kaldığımız yerden devam. Şimdi kötü bir, ne yazık ki, badireyle daha karşı karşıya kaldık. Yasaklı madde kullanımı yüzünden mahvolmuş On the way bir back hayat. from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Gitgide evin en tepe noktasına kadar ulaştık. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Oldukça yüksek bir noktadayız. My mom ended up leaving everything behind. Anne babasının odası. Her şeyi olduğu gibi bırakmışlar. 90. yaş gününü kutluyorlar büyükannenin. Bakalım bir üst katta, daha doğrusu asma katta neler var? What happened that night had been coming for a long time. Koltuğun üzerinde bir şey yoktu değil mi? Şurada da yok. Asma kata bakalım. Maybe you should have come sooner. Edith. Kaldığımız odaya çıkıyoruz herhalde. Çocukluğumuzun. But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. Vay be. Maket. Edith. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Galiba şu anda da büyük annemizi kontrol ediyoruz. Onun geçmişine dair anıları. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Hadi canım. Nereden nereye geçtik ya? Haha. The thing you're afraid Süper, of sırlar isn't evi. going to end when you leave the house.
Vay arkadaş. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Oo. Annemiz büyük anneyle ciddi hararetli bir tartışma We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Bu iskele hep yıkıkmış galiba. Evet. Bize bu yolu gösterdiğine göre demek ki buradan gideceğiz abi. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. Oraya mı yürüyeceğiz? They Hadi called it canım. the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go Ciddi oraya back to gidiyoruz it. yalnız ya. Deniz çekilmiş. Çok When the merak ettim. fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Bu ne, kocaman bir kayaya geldik. Ev nerede kaldı abi? Kırmızı bir ışık yanıyordu onun içinde. For a while, I wondered. I started seeing things. Geyik. Lan. Allah Allah. Things I'd forgotten had ever existed. Bu ne? Karyola. When I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Baya yıkıntı eve geldik ya. Or maybe I came back to them. Vay arkadaş, harbi geldik. Büyük annemiz oynuyoruz, evet. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go! Kopartacaksın. I kicked and screamed, but Kitabı ortadan kopardık ya. Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. Annemiz ve büyük annemizin tartışmasından sonra Edith'i alıp gideceğim. Çocuklarımın ne yazık ki bu dünyadan göçüp gitmesi senin hikayelerinin ve saçmalıklarının yüzünden dedi. Gidiş o gidiş bizdeki. O günden beri ilk We kez both tried to make the best of buraya it. geldik. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Anne çok hastalanmış. The rest happened ve pretty konuyla ilgili quickly. hiç konuşmamış. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is,
I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Doğuyor muyuz? Ne oluyoruz? This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Whoa. Bir Giant Sparrow hikayesi. For Shirley Dulles 1948-2013. Wow. Yapımcıların çocuklukları. Hadi be. Evet, üzdü. Yani severiz böyle oyunları. Yani ben çok severim. Dilerim ki sevgili arkadaşlar baştan sona videoyu izlersiniz. Gerçekten trajik, dramatik ve şaşırtıcı öyküsüyle What Remains of Edith Finch huzurlarınızdaydı. Videoyu beğenmeniz halinde aşağıdaki beğen butonuna basıp kanala abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yazmayı. Özellikle bu oyun özelinde görüş bildirmeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyiniz. İzlediğiniz, vakit ayırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Hoşça kalın efendim.